Değerli arkadaşlar merhabalar. Tekrar bir İngilizce 2'ye kitabı okuma etkinliğinde tekrar birlikteyiz. Bugün okuyacağımız kitabın ismi Genç Kral. İkinci dereceden bir İngilizce hikaye kitabı. Yazarı Oscar Wilde. Güzel bir kitap. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şöyle en başa alayım ben kitabı. Evet, oradan dinletiyorum size. The Young King. Part 1. There was once an old king. He had no son to be king when he died. His people were very worried. Who will be the next king? They asked. But before the king died, he revealed a secret. His only daughter, the princess, had a child. Geri geliyorum arkadaşlar böyle. Buradan. There was once an old king. Arkadaşlar evvel zaman içerisinde bir kral varmış. He had no son to be king when he died. Öldüğünde kral olacak bir oğlu yokmuş. He had no son. Oğlu yokmuş. To be king when he died. Öldüğünde kral olacak bir oğlu yok. His people were very worried. Bu kralın arkadaşlar yönettiği insanlar were very worried. Çok endişelilermiş. Who will be the next king? Yeni kral kim olacak? They asked. Sorarlarmış. But before the king died, he revealed a secret. Fakat kral ölmeden önce, bakın before the king died, ölmeden önce he revealed a secret. Bir gizem ortaya çıkardı. Yani bir sırrı açıkladı. His only daughter, the princess, had a child. Onun tek kızı prensesin bir çocuğu varmış. Bakalım. His only daughter, the princess, had a child. In secret, she married an ordinary man, and they had a son. Some people said her husband was an artist, and some people said he was a musician. But his identity was a mystery, and nobody knew about their secret son. In secret, gizli bir şekilde she married an ordinary man and they had a son. Gizli bir şekilde bu kralın kızı arkadaşlar sıradan bir insanla evlenmiş, sıradan bir erkekle evlenmiş. They had a son ve bir çocuklar olmuş, erkek bir çocuklar olmuş. Some people say her husband was an artist. Bazı insanlar bu kadının kocasının bir artist olduğunu, and some people say he was a musician. Bazıları da bunun bir müzisyen olduğunu söylerlermiş. But his identity was a mystery. Fakat bu adamın kimliği bir gizmiş, sırmış, gizemmiş. And nobody knew about their secret son. Ve kimse onların bu gizli çocuğunu bilmiyorlarmış. When the baby was a week old, some men took him while his mother was sleeping. The princess died immediately. Some people said for sadness. Other people said someone gave her poison in a cup of wine. Evet. Bir geri geliyorum buradan. When the baby was a week old, bebek bir haftalıkken, some men took him while his mother was sleeping. Annesi uyuyorken bir takım erkekler, some men, bazı adamlar onu almışlar. Arkadaşlar took him almışlar. While his mother was sleeping. Annesi uyuyorken. The princess died immediately. Prenses hemen ölmüş. Yani arkasından ölmüş. Some people say it for sadness. Bazı insanlar üzüntüden öldüğünü söylüyorlar. The other people say someone gave her poison in a cup of wine. Ve diğer insanlar ise, yani bazı insanlar da prensese birisi zehirli bir şarap, yani kupanın içerisinde şarap verdiğini söylüyorlar arkadaşlar. Yani prensesin zehirli bir kupa şarapla birisi tarafından zehirlendiğini söylüyor. Other people said someone gave her poison in a cup of wine. The men left the baby with a very poor family. This poor family lived in the forest, and the boy became a shepherd. He looked after goats all day. The old king made an important... Burada durdum. Geri geliyorum arkadaşlar. The man left the baby with a very poor family. Adamlar bu bebeği aldılar ya arkadaşlar.
The man left the baby with a poor family. Yani bu bebeği fakir bir aileye verdiler. This poor family lived in the forest. Bu fakir aile ormanda yaşarmış. And the boy became a shepherd. Ve çocuk çoban olmuş. He looked after goats all the day. Bütün gün keçilere bakarmış. Goats all day. The old king made an important decision. The boy must be the new king when I die, he said. He sent his servants into the forest. Find the boy and bring him here. The servants found. Geri geliyorum. The old king made an important decision. Yaşlı kral çok önemli bir karar vermiş. Şu kısımda arkadaşlar şuradayım. The boy must be the new king when I die. Ben öldüğümde bu çocuk, the boy bu çocuk yani bu çocuk yeni kral olacak. Yeni kral olmalıdır. Yani ben öldüğümde çocuk yeni kral olmalıdır dedi. He sent his servants askerlerini into the forest ormana gönderdi. Find the boy and bring him here. Çocuğu bulun ve buraya getirin dedi. Burada servants arkadaşlar hani hizmetçi kelimesi anlamında ama askerleri anlamında geliyor. Çünkü hizmetçileri yani ormana gönderemez. Devam ediyoruz arkadaşlar. The boy and bring him here. The servants found the boy and brought him to the palace. When the boy arrived, he was very happy. He immediately fell in love with all the beautiful things around him. He took off his old leather tunic and put on his fine new clothes. Then he began to explore the castle. He ran from room to room, admiring all the beautiful statues, paintings, and jewels in the palace. Evet. The servants found the boy and brought him to the palace. Hani kralın askerleri, hizmetçileri çocuğu buldu. Found the boy, buldular. And brought him to the palace ve saraya getirdiler. When the boy arrived, he was very happy. Çocuk saraya vardığında he was very happy. Çok mutluydu. He immediately fell in love with all the beautiful things around him. Etrafındaki güzel şeylere birden aşık oldu. He took off his old leather tunic and put on his fine clothes. Eski elbisesi olan deri tuniki çıkardı and put on his fine new clothes ve üzerine yeni elbiseler, iyi elbiseler giydi. Then he began to explore the castle. Sonra kaleyi keşfetmeye başladı. Began to explore, keşfetmeye başladı. He ran from room to room. Bir odadan başka bir odaya koştu. Admiring all the beautiful statues, paintings and jewels and palaces. Yani sarayda bulunan arkadaşlar güzel resimlere, heykellere, mücevherlere, sarayın içerisindeki mücevherlere baktı ve bunlara hayranlıkla izledi. Admiring hayranlıkla izlemek, saygı duymak gibisinden arkadaşlar. Bunlara bakarak yani hayranlıkla baktı. Devam ediyoruz. The people of the city talked about him. The young king spends all his time admiring statues, they said. Beauty and art are the most important things for him. In fact, the young king was so fascinated with beautiful objects that he wanted more of them. Geri geliyorum. The people of the city. Arkadaşlar bu kralın yönettiği şehirde bulunan insanlar. The people of the city talked about him. Onun hakkında konuşuyordular. Yani genç kral hakkında konuşuyordular. The young king spends all his time admiring statues. They say. Diyorlar ki bu genç kral bütün gününü bu sarayın içerisinde bulunan heykellere hayranlıkla bakarak geçiriyor. Beauty and art are the most important things for him. Yani güzellik ve sanat onun için çok önemli şeyler. In fact, arkadaşlar buradayım. In fact, the young king was so fascinated with beautiful objects that he wanted more of them. Yani gerçekten de genç kral bu tür güzel şeylerle o kadar ilgiliydi ki he wanted more of them. Onlardan daha fazlasını istiyordu. So fascinated with beautiful objects that he wanted more of them. He sent merchants to India to buy ivory and jade. He sent men to Persia for silk carpets and others to find amber in the north.
He sent servants to look for green turquoise in the magic tombs of the Egyptian kings. Evet, bu arada genç kral bu kadar şeye meraklı olduğu için arkadaşlar, mesela burada diyor ki he sent merchants to India to buy ivory and jade. Yani tüccarlarını Hindistan'a fil dişi almaları, ondan sonra yakut almaları için gönderdi. Arkadaşlar, he sent merchants burada tüccar arkadaşlar. O tüccarlarını fil dişi ve yakut almaları için Hindistan'a gönderdi. He sent men to Persia for silk carpets. Yani ipek halılar için adamlarını İran'a gönderdi. Ve diğerlerini de amber bulmaları için kuzeye gönderdi. Ayrıca he sent servants to look for green turquoise in the magic tombs of the Egyptian kings. O ayrıca Mısır krallarının mezarlarının içerisinde bulunan, bakın bu cümleyi okuyorum. Mısır krallarının mezarları içerisinde bulunan sihirli yeşil turkuazı bulmaları için askerlerini gönderdi. Evet. The young king thought about all these things, but most of all, he thought about his coronation robe. He was 16, and it was his coronation day the next day. He was very happy because he had a beautiful coronation robe of gold, a crown of rubies, and a scepter of pearls. He ordered men to work night and day to prepare his coronation robes. Evet. Burada durdum, geri geldim. Hemen buradan başlıyorum arkadaşlar. Mouse'a da gösteriyorum. The young king talked about all these things, but most of all he talked about his coronation robe. Yani şimdi burada arkadaşlar, yani genç kral bütün bu olanları hepsini düşünüyor. Fakat en fazla düşündüğü şey ise most of all he talked, en fazla düşündüğü şey ise onun coronation robe, yani taç giyme töreninde, yani tahta geçme töreninde giyeceği elbise. Coronation tahta geçme demek. Coronation robe tahta geçme elbisesi. He was 16 and it was his coronation day the next day. 16 yaşında ve bir sonraki gün onun tahta geçme günü. His coronation day the next day, bir sonraki gün onun tahta geçme günü. He was very happy. Çok mutluydu. Bakın arkadaşlar buradayım. He was very happy because he had a beautiful coronation robe of gold. Buraya kadar gelelim arkadaşlar. Çok mutluydu çünkü çok güzel bir tahta çıkma elbisesi vardı. Yani törende giyeceği güzel bir elbise vardı altından. A crown of rubies, yine böyle arkadaşlar yakutlardan, zümrütlerden mesela bir tacı vardı. And scepter of pearls, incilerden yapılmış bir asası vardı. Scepter asa demek. He ordered men to work night and day to prepare his coronation robes. O tören elbisesinin yapılabilmesi için, yani hazırlanması için askerlerine gece gündüz çalışma emri verdi arkadaşlar. Prepare, hazırlamak. Bir sonraki sayfaya geçiyorum. To work night and day to prepare his coronation robes. Evet. Search the whole world for the biggest rubies for my crown and the most beautiful pearl for my scepter, He said. The young king was in his beautiful bedroom, and he was thinking about his coronation robes. It was night time, and he looked around him. The room was full of silver and gold and beautiful colors. Evet. Burada o genç kral emir veriyor. Bakalım ne diyor? Search the world. Tüm dünyayı arayın. For the biggest rubies for my crown. Benim tacım için, yani tacımda kullanacağım büyük elmasları bulun. Elmaslar değil, özür dilerim. Yani yakutları diyelim arkadaşlar. Evet. Search the world for the biggest rubies for my crown. Benim tacım için, tacım için, yani tacımda kullanılacak o büyük zümrütler için, yani bütün dünyayı arayın. En büyük zümrütleri bulun. Evet. And the most beautiful pearl for my scepter, ve aynı şekilde yani benim asamda yer alması için en güzel incileri bulun. Evet, arayın, pearl. Arkadaşlar dedi. Bunu şimdi mesela tam olarak bir çevirme içerisine girelim. Yani şuradan başlayalım, şurada bitirelim. Bakalım nasıl bir cümle kurabileceğiz arkadaşlar. Burada şimdi genç kral konuşuyor. Diyor ki, evet, benim tacım için, yani bunu Türkçe anlamlandırıyorum arkadaşlar. Tacım için dünyanın en büyük
zümrütlerini arayın tüm dünyada. Evet, en büyük zümrütleri arayın tüm dünyada. Ve asam için de en güzel, dünyanın en güzel incilerini arayın. Evet. O zaman yani bu arayın fiili arkadaşlar iki cümle için de geçerli. O zaman yine toparlamaya kalkarsak dikkat ederseniz yani asam için dünyanın en güzel incilerini, tacım için de dünyanın en büyük zümrütlerini bulun. Arayın. Evet. Bu şekilde anlamlandırıyorum arkadaşlar. The young king was in his beautiful bedroom. Evet. Genç kral onun en güzel yatak odasında. Yani kendisi için birçok yatak odası var fakat en güzelinde. In his beautiful bedroom. And he was thinking about his coronation robes. Ve o an arkadaşlar o arada da kendisi yarın tahta çıkarken giyeceği yani elbiseyi düşünüyor. It was night time. Artık gece olmuştu. And he looked around him. Ve etrafına bakınıyordu. The room was full of silver. Yani oda gümüş ve altınla doluydu. Ve birçok renkli şeyler vardı arkadaşlar. Beautiful renklerde yani eşyalar var. Through the window, he could smell the perfume of jasmine. He could hear a nightingale singing, and he could see the moon shining. Servants arrived and put flower petals on his pillow. He was very happy. Bir geri geliyorum. Evet. Through the window he could smell the perfume of jasmine. Yani pencere açık arkadaşlar. O pencere aralığından evet yani pencere aralığından yasminlerin kokusunu alıyor. He could hear a nightingale singing. Aynı şekilde bir bülbülün şakımasını dinleyebiliyor. And he could see the moon shining. Aynı zamanda da yani ay ışığının parıldamasını görüyordu. Evet, görebiliyordu. Servants arrived. Bu arada arkadaşlar hizmetçiler vardılar. And put flower petals on his pillow. Yastığının üzerine gül yaprakları arkadaşlar. Gül değil çiçek yaprakları koydular. And he was very happy. Yani genç kral oldukça da mutluydu arkadaşlar bu arada. Petals on his pillow. He was very happy. Tomorrow was his coronation day. He played beautiful music on his lute, and at midnight he closed his eyes and went to sleep. That night, the young king had a dream. Tomorrow was his coronation day. Yarın onun tahta çıkma törenidir. Yani tahta çıkacağı gün. He played a beautiful music on. Arkadaşlar şuradan. He played beautiful music on his lute. Evet. Yani udunda diyelim arkadaşlar. Ud aynı şekilde bir şekilde bizde kullanılan ud enstrümanı var. Evet yani he played a beautiful music on his lute. Yani kanun gibi düşünelim. Yani o müzik aleti Lut adındaki o müzik aletinde çok güzel müzikler yaptı yani. Çaldı onu güzel bir şekilde çaldı. And at midnight he closed his eyes ve gecenin ortasında gözlerini kapattı and went to sleep ve uykuya daldı. That night the young king had a dream. O gece genç kral yani bir rüya gördü. Evet. That night arkadaşlar buradayım. That night the young king had a dream. O gece genç kral bir rüya gördü arkadaşlar. Yani rüyaya sahipti. Değerli arkadaşlar, bazen mesela yani kelimelerin tam bir anlamlarına, sözcüksel anlamlarına baktığımız zaman buna mesela Türkçe anlamını veremeyebiliriz. Yani mesela birebir mesela bir çeviri olmaz. Yani İngilizcenin mesela Türkçe'ye birebir çevirimi yoktur. Yani bir anlamı yoktur. Ama biz bunu mesela bu kelimelerin anlamlarını bildiğimiz için, cümlenin gramer yapısını bildiğimiz için ne yapıyoruz? Onu kafamıza toparlıyoruz ve ona bir anlam veriyoruz işte. Evet. Yani ben burada tam Türkçe'ye çevirmiyorum, anlamlandırıyorum. Yani cümleyi anlamlandırıyorum. Evet. Bir sonraki sayfaya geçelim bakalım. Part 2. Evet. Bu part 2'de arkadaşlar duruyorum. Videonun fazla uzun olmasını istemiyorum. Böyle kısa kısa videolar çekerek kitabı bitirmeye çalışacağım. Bir sonraki videomuzda Oscar Wilde'ın bu Genç Kral adlı romanının 2. bölümünü okuyacağız. 2. bölümünün başlığı The Dreams. Bu alanı okuyacağız arkadaşlar. Umarım yardımcı oluyordur yani kitaplar. Dikkat ederseniz ben mesela hiçbir şeye bakmıyorum. Hemen direkt okuyorum, hemen çeviriyorum. Hemen anında çeviriyorum.
İşte aklıma bazen geliyor, bazen uzun cümlelerde dikkat ederseniz tıkanabiliyoruz ama yine onu mesela üzerinde yoğunlaşırsak, o cümlelerin üzerinde yoğunlaştığım zaman onu hemen kısa sürede çözebiliyorum. Yani Türkçe anlamlandırabiliyorum. Yani karşımda oturup aynı dili, yani Türkçe konuştuğumuz başka bir insana bu İngilizce cümlede ne geçtiğini hemen birden verebiliyorum. Bu önemli bir şey. Evet. Herkese kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Lütfen yine bu kitabımızı da mesela yani diğer videolarını görebilmeniz için abone olun. Kanala abone olun. Bildirim zilini açın ki gelecek olan, yani sisteme yüklenen olan her videodan haberdar olasınız. Tekrar kolaylıklar diliyorum arkadaşlar.